Şimdi gelin 18. yüzyıla gidelim ve Denis Diderot adında bir düşünürle tanışalım. Onu şöyle hayal edin. Hayatı boyunca tek bir ama gerçekten güçlü bir takıntının peşinden gitmiş bir adam. Neydi bu takıntı? Gerçeği görmek. Ama öyle süslü püslü haliyle değil. Çıplak, ham, olduğu gibi görmek. İşte Diderot tam da o acı gerçeği yudumlamayı seçen adamlardandı. Hatta bütün eserleri adeta bizi de o gerçeği yudumlamaya davet eder. Belki de zorlar. Gelin şimdi Diderot'un dünyayı anlamak için kullandığı o keskin merceklere hep birlikte daha yakından bakalım. Dünyayı berrak bir şekilde görmek. Bu kulağa basit bir soru gibi gelebilir, değil mi? Ama aslında Diderot için bu her şeyin başlangıç noktasıydı. Yaptığı her işin, yazdığı her satırın kalbinde bu soru vardı. Basit bir merak değildi bu, hayır. Tam anlamıyla varoluşsal bir arayıştı. Peki Diderot bu devasa arayışa nereden başlıyor dersiniz? En temel yerden. Bize dünyayı gösteren, anlatan o en temel aracımızdan, yani kendi duyularımızdan. Şunu bir düşünün diyor bize, gördüklerimize, gözlerimize ne kadar güvenebiliriz ki? İşte tam bu noktada Diderot o meşhur Körler Üzerine Mektup adlı düşünce deneyiyle ortalığı sarsan bir soru soruyor. Diyor ki, bizim duyularımızın bize sunduğu bu gerçeklik, hani şu gördüğümüz, dokunduğumuz dünya, acaba bu var olan tek ve mutlak gerçeklik mi, yoksa her birimizin algısı kendine ait tamamen öznel bir dünya mı yaratıyor? Duyunca insanı bir sarsıyor, değil mi? Ben 25 yıldır zindandayım. İşte bu kısacık ama inanılmaz güçlü anekdot Diderot'un bütün argümanının tam merkezinde duruyor. Demek istediği şey şu: kör bir insanın gerçekliği gören bir insanınkinden kökten farklı. Bu da hani o hepimizin paylaştığını sandığımız tek bir mutlak gerçeklik fikrine adeta bir meydan okuma. Ve işte Diderot'un bizi getirdiği o radikal, hatta o dönem için sarsıcı sonuç, dünya hakkındaki en temel anlayışımız bile mutlak bir hakikat değilmiş. Sadece duyularımızın bizim için yarattığı bir kurguymuş. Yani farklı duyulara sahip olmak demek, kelimenin tam anlamıyla bambaşka dünyalarda yaşamak demek. Peki, madem fiziksel görme bile bu kadar aldatıcı, o zaman sosyal görmeye, yani toplumu anlamaya ne demeli? İşte Diderot şimdi merceğini alıyor ve topluma çeviriyor ve gördüklerini ortaya dökmek için seçtiği silah, belki de en keskin olanı hiciv. Yani, evet, yanlış duymadınız, sihirli bir yüzük ve konuşan mücevherler. Kulağa tam bir skandal gibi geliyor, değil mi? Zaten amaç da tam olarak buydu. Diderot ne yapıyor burada? 15. Louis döneminin o parlatılı saray hayatının arkasındaki ahlaki çürümeyi, ikiyüzlülüğü alıyor ve en beklenmedik, en mahrem yerden ifşa ediyor. Gerçeği saklandığı en derin yerden çekip çıkarıyor adeta. Ve bu hiciv yolculuğunda Diderot en büyük eserini, başyapıtını ortaya koyuyor, Ramon'un yeğeni. Şimdi tanışacağınız karakter öyle sıradan biri değil. Toplumun bütün kurallarını, ahlakını, beklentilerini, hepsini elinin tersiyle iten, yaşayan, nefes alan bir kaosun ta kendisi, Ramon'un yeğeni. Bu karakter aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Topluma dev bir ayna tutuyor. Hani o çok güçlü, çok saygın görünen insanlar var ya, işte onların bütün ikiyüzlülüğünü, içlerinde bastırdıkları o bencil arzuları bir bir yüzlerine vuruyor. Romeo'nun yeğeni, o medeniyet dediğimiz cilanın altındaki, belki de hepimizin içinde bir yerlerde saklanan o ilkel, filtresiz sesin kendisi. Kısacası, Diderot, bu asla unutamayacağınız karakteri kullanarak bize, size, hepimize şunu sorduruyor. Peki, toplumun o taktığı kibar maskeler bir bir düşerse geriye ne kalır? Ve Ramon'un yeğeninin gösterdiği o manzara, inanın pek de iç açıcı bir manzara değil. Şimdiye kadar duyuları ve toplumu inceledik. Ama Diderot'un en büyük, en anıtsal projesi, dünyayı bütünüyle görebilmek için kullandığı o son ve en güçlü merceği henüz gelmedi. Evet, tahmin ettiğiniz gibi o meşhur ansiklopediden bahsediyorum. 20 yıl. Bir durup düşünelim. Dile kolay geliyor ama bu bir insanın ömrünün neredeyse tamamı demek. Ve bu öyle rahat bir çalışma ortamında geçmedi. Bir yanda kilisenin aforoz tehditleri, diğer yanda devletin hapis ve sansür sopası. Bütün bunların gölgesinde inanılmaz bir adanmışlıkla geçen tam 20 yıl. Peki bu projeyi neden bu kadar tehlikeli buluyorlardı? Onları bu kadar korkutan neydi? Cevap basit, yöntemi. Çünkü ansiklopedi bilginin kaynağını artık göklerde, kutsal metinlerde ya da kralların fermanlarında aramıyordu. Hayır, bilginin kaynağını doğrudan insana, insanın kendisine indiriyordu. Gözleme, deneyime ve akla.
Bu, o dönem için bilginin tahtını temelden sarsan bir devrimdi. Bilginin demokratikleşmesiydi bu. Ve bu devrimin kalbinde o dönem için inanılmaz derecede iyimser, hatta radikal bir felsefe vardı. Ekranda gördüğünüz bu maddeler aslında basit bir listeden çok daha fazlası. Bunlar bir inanç beyanı. İnsanın doğasının özünde iyi olduğuna dair bir inanç. Dünyanın akıl ve eğitimle daha iyi, daha yaşanılır bir yer haline getirilebileceğine dair sarsılmaz bir güven. Kötülük kader değildir, diyordu ansiklopedi. Kötülük, cehaletin ve bozuk kurumların bir sonucudur. Bu, karanlık çağların dogmasına karşı yazılmış aklın ve umudun manifestosuydu. Peki, tüm bu arayışın, bu sorgulamanın sonunda Diderot bize ne bıraktı? Bu felsefi yolculuğun bugün, tam da şu an bizim için anlamı ne? Gelin son olarak biraz da bunun üzerine düşünelim. Diderot'un bize bıraktığı miras, en basit tanımıyla eleştirel düşüncenin bir zaferidir. O, bize sorgulanmadan kabul ettiğimiz ne varsa hepsine meydan okumayı öğretti. Bize sürekli kendi gerçeklerimizi, kendi kör noktalarımızı bulmaya iten bir fener gibiydi. Ve şimdi, Diderot'un yaktığı o felsefi meşale artık bizim ellerimizde. O, kendi çağının kör noktalarını ortaya çıkarmak için bir ömür harcadı. Sıra bizde. Peki ya bizimkiler neler? Biz bugün hangi yanılsamaları hiç sorgulamadan kabul ediyoruz? Hangi acı gerçeklere bakmaktan kaçınıyoruz? İşte Diderot'un asıl mirası bu. Bu soruları sormaya cüret edebilmek.